Kıseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda ayaklarınıza çok yakışacak ve bir o kadar da kolay bir iki şiş patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de benim gibi çok beğenirsiniz ve bolca örersiniz. İlk defa örgüye başlayanların bile tercih edebileceği gerçekten çok kolay bir model oldu. Gerekli malzemelerim: iki renkli patiklik ip kullandım. Mavi ve beyaz renkte. Şişlerim 3 mm şiş kullandım. Bir adet de iğnem var dikiş için. Makasım ve tığım var. Şimdi öncelikle ilmek atarak başlayalım. İpi boynuma atarak örüyorum ben. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Benim yaptığım patiğin ayak numarası 37 ve 38 ayak numaralarına olur. Haroşa örgüden oluştuğu için esneyebilen bir patik modeli. Diğer ayak numaraları içinde 2 ilmek eksik, 2 ilmek fazla, sıra sayılarında 2 sıra fazla, 2 sıra eksik yapabilirsiniz. 22 adet ilmek atalım. İlmeklerimi şişime attım. Örgümün burası arka yüzü. İpim burada. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Onu örmeden diğer şişime aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar örelim. Son ilmeğime kadar geldim. Son ilmeğimi düz örüyorum. Her zaman son ilmeği düz örüyorum ben. İlk ilmeği örmeden alıp en son ilmeği hep düz olarak örüyorum ve kenarlarımız daha düzgün çıkmış oluyor. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bakın şöyle. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Son ilmeğime geldim, onu düz ördüm. Bakın, örgümün ön yüzündeyim ve bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Bu şekilde ilmeklerimi örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü oluşturmuş oluyorum. Bu şekilde toplam 28 diş haroşa sırası örelim. Evet, 28 diş haroşa sırasını örmüş olduk. Böyle önden saydığımızda toplam 28 diş haroşa sıramız var. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Ön yüzünden saydım. Örgünün arka yüzündeyken beyaz rengimi böyle mavi rengime bağlıyorum. Burada renk geçişi yapacağız. Şöyle 2 defa bağlıyorum ben. Renk geçişlerini örgünün arka yüzünde yapıyorum. Mavi rengim de burada. Onu kopartmıyorum. Ve beyaz rengimle örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Renk geçişlerinde. Bu şekilde örerek sıranın sonuna kadar gidelim ve böyle renk geçişini sağlamış olalım. Evet, şu an örgümün ön yüzündeyim. Aynı şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve 2 diş haroşa sırası örmüş olalım böyle beyaz rengimizle. Evet, bakın 2 diş haroşa sırası ördüm. 1 2. Şu an örgünün arka yüzüne geçiyorum. Burası örgümün arka yüzü ve mavi rengimi alıyorum. Mavi rengimle örmeye devam ediyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örüyorum. Bakın böyle mavi rengimize
geçelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. 2 diş haroşa sırası da mavi rengimle öreceğim. Bakın böyle bir diş haroşa sırasını örüyorum şu anda. İlmekleri hep ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde. Patiğimizin örgüsü sadece haroşa örgüden oluşmakta. Bakın şu şekilde 1, 2, 3. 3 defa beyaz rengimle ördükten sonra mavi rengime geçeceğim. Ve mavi rengimle 10 diş haroşa sırası öreceğim. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi öncelikle biz 1, 2, 3. 3 defa beyaz rengimizle yapalım. Evet bakın 3 defa beyaz rengimle böyle ikişer diş haroşa sırası ördüm. Arada da 2 defa mavi rengimle ördüm. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi buradan sonra bakın beyaz ipimi burada kestim. Beyaz ipimle işim bitti. Sonrasında tekrar bağlayacağım ve mavi rengime geçeceğim. Mavi rengimle bakın 10 diş haroşa sırası öreceğim. Şu kısmı öreceğiz. 10 diş haroşa sırası ördükten sonra yine beyaz ipimi bağlayacağım. Buradaki gibi yine 1, 2, 3 defa beyaz rengimle yaptıktan sonra yine 28 diş haroşa sırası mavi rengimle öreceğim. Şimdi sıralarımı tamamlıyorum. Sonrasını yine birlikte örelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. En son burada kalmıştık. 10 sıra mavi rengimle ördüm. Sonrasında 2 diş haroşa sırası beyaz, 2 diş haroşa sırası mavi rengimle 1, 2, 3 defa beyaz rengimle tekrar ettikten sonra yine böyle mavi rengime geçerek örmeye devam ettim. Şu an burada 27 diş haroşa sırası var. 28.'yi örerken örgümü bitireceğim. Hem de 28. sıramı örmüş olacağım. Şu an 27 diş haroşa sırası burada mavi rengimle mevcut. 28. sıramı örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 2 ilmeği birlikte aldım. İkisini bir ters ördüm. İlmeği diğer şeye geçirdim. 2 ilmeği birlikte aldım. İkisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Bakın böyle ilmeklerimi keserek ilerliyorum. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğime geldim. Onu da şöyle 2 kere ters olarak örelim ve ipimi burada şöyle kısa keseceğim. Bu şekilde patiğimi bu kısmının örgüsünü tamamlamış oldum. Evet şimdi patiğimizin şu kenarlarından ilmek alacağız ve şu kısmını yapacağız bakın. Şimdi ben ilmek alırken bu şekilde yapıyorum. Sizler farklı bir yöntem biliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın şu kenarlardaki ilmekleri böyle şişime alıyorum. Bakın böyle. Tek kanadından. Böyle bakın. Şurada kenarlarda bakın buradaki sıranınkini aldım. Bir diğer sıranınki var. Bakın tek alıyorum. Şöyle tamamını almıyorum. Böyle sırasıyla şişimize alarak gidelim. Bu şişlerimiz kısa olduğu için eğer isterseniz daha uzun bir şişe alabilirsiniz sizler. Misinalı şişe de alabilirsiniz. Ben yine bu şişlerimi kullandım. Böyle sıranın sonuna kadar alalım ilmekleri. Evet tüm ilmeklerimi şişime aldım bakın böyle. 86 tane ilmeğim oldu. Zaten buradaki haroşa sıralarımızın sayısı da 86 diş haroşa sırası örmüştük böyle toplamda. Bakın patiğimizi de göstereyim. Şöyle ördüğümüz bütün sıraların toplamı 86 diş haroşa sırası örmüştük. İlmekleri de her sıradan bir ilmek aldığımız için 86 tane ilmeğim oldu. Şimdi ipimi alıyorum ve örmeye başlayacağım. Öncelikle şöyle şişime bir ilmek atacağım. Bu ilmeğimi buraya aldım.
2 ilmeğin ikisini birlikte öreceğim. Şöyle ilmeğimi ters çevireyim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ördüm. İpimi buraya bağlamış oldum. Bakın ilmeklerim şöyle ters geliyor. Onları çevirip öreceğim. Bakın böyle çevirerek ters olarak örüyorum. İlmeklerim şöyle geldiği için böyle alamıyorum. O yüzden böyle çevirerek alıyorum. Böyle örerek ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, şimdi ilmeklerimi örerek geldim. Hepsini tek tek ördüm. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıp 24 tane ilmeğimi böyle ters olarak öreceğim. Böyle bunları 24'e tamamlayalım. 24 tane ilmeğimi bu şişime aldım. Şimdi 24 tane ilmeğim bu tarafta kalana kadar böyle ilmeklerimi 2 ters örüyorum. Bakın. 24 tane ilmeği tek ördüm. Şimdi 2 örüyorum. Bakın. 2 tane ilmeğimi ikisini birlikte ters örüyorum. 2 tane ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. 24 tane ilmeğim kalana kadar böyle örelim. 2. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 tane ilmeğim kaldı geriye. 2 örmüştüm. Şimdi tek tek örüyorum. Geriye kalan 24 tane ilmeğimi böyle tek tek örüyorum. Sıranın sonuna kadar böyle tek tek örelim. Örgünün arka yüzüne geçtim. Yine burada da tüm ilmekleri tek tek böyle ters olarak örelim. Burası örgümüzün arka yüzü. Tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet, şimdi tekrardan örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın burası ön tarafı. Yine 24 tane ilmeğimi tek tek örerek bu şişime alacağım. Böyle 24 tane ilmeği alalım bu şişimize örerek. 24 tane ilmeğimi tek tek örerek şişime aldım. Şimdi burada yine 2 örüyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Bakın 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Böyle geriye 24 tane ilmeğim kalana kadar böyle 2 örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi 2 ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeklerimi azaltıyorum. Bu şekilde geriye kalan ilmeklerimi bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane ilmeğim kalmış. Böyle sökmeyelim. 23 tane ilmeğim kalmış geriye. Onları tek tek örmeye devam ediyorum böyle. Burası bir ilmek eksik oldu ama olsun. Böyle 23 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Sıranın sonuna kadar gidelim. Sonra örgümüzün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde de tüm ilmekleri tek tek örerek tekrar ön yüze geçelim. Evet, şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. Kalan ilmekleri saydığımda ben 57 tane ilmeğim kalmış. Burada 57, 56, 58, 55 de olabilir. Şimdi bu ilmeklerimi kapatarak örgümü bitirmiş olacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. İlmeği diğer şişe aldım.
2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Bakın böyle keserek ilerliyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, bakın bu şekilde patiğimin örgüsünü bitirmiş oldum. En son bir ilmeğim kalmıştı. Onu da 2 defa ters olarak ördüm. İpimi uzun kestim ve böyle bakın dikmek için kullanacağım. Kısa kesmedim. Şimdi bitmiş hali bakın bu şekilde patiğimizin örgüsünü tamamen bitirdik. Şimdi şöyle tersinden katlayalım. Böyle bakın. Şimdi buradan dikmeye başlayalım. Şöyle. Şimdi ben dikerken tek tek kanatlarına batıyorum. Onu sizlere göstereceğim. Şöyle bakın. Bir buradan, bir buradan alıyorum. Bakın bir buradan, bir buradan alıyorum. Böyle örgü gibi bir dikiş oluyor. Ayağı hiç rahatsız etmiyor. Bakın böyle ilmeklerin tek kanatlarını karşılıklı alıyorum. Dikiyorum bakın sırayla. Bir buradan, bir buradan bu şekilde kalın dikmiyorum. Tek ilmeklerini alarak dikiyorum. Böyle etrafını dolanarak ta buraya kadar dikelim. En son burada sizlere bir şey göstereceğim. Şu beyazlara kadar dikelim. Şurası kalsın. Evet, bu mavi kısma kadar diktim. Şurası patiğimizin parmak uçlarının olacak kısım. Şöyle ilmeklerin böyle tek tek alıyorum bakın böyle. Dikmiyorum. Şöyle böyle ilmekleri aldım. Burayı dikmedim. Şöyle bir yuvarlama işlemi yaptım. Ki giydiğimizde orada bir sivrilik olmayacak. Ayağımızı hiç rahatsız etmeyecek. Ayağımıza tam oturmuş olacak patiğimiz. Böylece patiğimizin bakın örgüsünü tamamlamış olduk. İpimizi düğümleyerek artık bitirebiliriz. Bakın böyle bir kez daha düğümleyelim. Şimdi patiğimizi şöyle çevirelim. Bakın burada bir yuvarlama işlemi yaptık. Hiçbir sivrilik yok. Böylece patiğimizi tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Ayakta duruşu da bakın bu şekilde olacak. Bakın burada bir yuvarlama işlemi yaptığımız için bakın hiçbir sivrilik yok. Ayağı tam oturuyor. Aynı şekilde topuk kısmı da ayağımıza tam oturuyor. Böyle. Puf çiçekle de süsledim ben böyle. Gülümseten marifetler puf çiçek yapımı diye yazarsanız kanalımda ayrıntılı bir şekilde anlattığım puf çiçek yapımı var. Farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.